Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle güzel ince bir ipim var. Bununla harika bir model başlayacağım. İpim angora tarzı. Şöyle. Şişlerim 3 numara. Modelimiz oldukça güzel, kolay, ajurlu modellerden. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi çıkartarak başlayalım. Bu modelde ilmek sayısı 5 ve 5'in katları artı 1. Yapacağımız örgüye göre bu şekilde ilmeklerimizi ayarlayıp modelimizi kurabiliriz. Şöyle ilmeklerimi tamamlayıp geliyorum. İlmeklerimi çıkardım. Bir sıra ters ördüm. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. Şu anda ilmek sayım 16. 16 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Lastiksiz başlayacağım için bir sıra ters ördüm. Örgümün ön yüzüne geçtim. Örgünün ön yüzünde birinci sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek ters ördüm. Bir ilmek ters. Daha sonra bir ilmek artırma. Sıradaki iki ilmeğimin ikisini bir topladım. Şöyle düz ördüm ve kestim yani. Devamında bir ters ilmek, bir düz ilmek. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmekle modeli bir kez kurdum. Tekrar ediyorum. Bir ters ilmek, daha sonra bir artırma. Sıradaki iki ilmeğimi sola doğru düz örerek kestim. Daha sonra tekrar bir ters, bir düz. Bir ters ilmek, bir artırma. Sıradaki iki ilmeğimi sola doğru düz örerek kestim. Devamında bir ters ilmek ördüm. Bir de kenar ilmeğimi düz örerek sırayı tamamladım. Birinci sıramızı tamamladık. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir düz, iki ters. Şu artırma yaptım, yani ajurlu ilmeğimi de ters örüyorum arka yüzünde. Diğerleri zaten düzlerimi düz, terslerimi ters örerek devam ediyorum. İlmekler belli. Bakın bu ters. Yine ters ördüm. Ajurlu ilmeğimi de ters. Devamında bir düz, bir ters, bir düz. 2 ters, bir düz. Sıra sonunda kenar ilmeğimi de düz örerek ikinci sırayı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Modelimiz 4 sıradan oluşmakta. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ters. Şimdi sıradaki iki ilmeğimi keseceğim. Bakın önde ajurlu olan ilmeğim. Bir de sonrakini alıyorum. Düz örerek kestim. Ters ilmekten sonra bir, iki ilmeği keserek tek ilmeğe düşürdüm. Daha sonra artırma yaptım. Birinci sırada önce artırma, daha sonra kesme işlemi yapıyorduk. Şimdi üçüncü sırada önce kesme işlemi, daha sonra artırma ilmek. Devamında bir ters, bir düz, bir ters ördüm. Kesme yapacağım. 2 ilmeğe geldim. Önce bunları kestim. Şöyle ikisini bir toplayarak tek ilmeğe düşürdüm. Devamında bir artırma yaptım. Bir ters, bir düz, bir ters. Sıradaki iki ilmeğimizi düz örerek keselim. Daha sonra bir artırma yapalım. Sıra sonunda bir ters, bir de kenar ilmeğimi düz örerek sıramı tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Yine ilmeklerimizi olduğu gibi. Düzlerimizi düz, terslerimizi ters.
Şu ajurlu yani artırma yaptığım ilmek arka yüzünde ters örülecek. Diğer ilmekler zaten belli. Düzler, tersler, düz. Aynı şekilde örüyoruz. 2 ters, bir düz, bir ters, bir düz. 2 ters, bir düz. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. 4 sırayı tamamladım. Bakın modelimiz şöyle yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Bir kez daha kuralım isterseniz daha iyi anlaşılır olsun. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ters ilmek ördüm. Zaten ilmeğim tersti. Geldim şu iki düz olan ilmeğe. Önce bir artırma yaptım. Daha sonra bu iki ilmeğimin ikisini bir düz örerek kestim. Önce artırma, daha sonra kesme işlemi. Devamında bir ters, bir düz, bir ters olarak ördüm. Yine keseceğimiz ilmeğe geldim. Önce artırma yaptım. Daha sonra bu iki ilmeğimi düz örerek kestim. Bir ters, bir düz, bir ters, bir artırma, sıradaki iki ilmeğimizi keselim. Sıra sonunda bir ters ilmekle bir de kenar ilmeğimi düz ördüm. Birinci sırayı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Burada yapacağımız işlem yine ilmekleri olduğu gibi örüyoruz. Kenar ilmeğinden sonra bakın bir düz ilmeğim. Devamında iki ters ilmeğimiz. Bir düz, bir ters, bir düz olarak devam ediyoruz. Bu artırmayı ters ördüm arka yüzünde. Diğer ilmeklerimizde olduğu gibi düzlerimizi düz, terslerimizi ters örerek sıra sonuna kadar devam edelim. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. İkinci sırayı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Yine yapacağımız işlem aynı. Sadece artırma kısmını kesme işleminden sonra yapacağım. Evet. Üçüncü sıra ön yüzünde. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ters ilmek. Daha sonra bakın bu iki ilmeğimin ikisini bir düz örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Devamında bir artırma yaptım. Daha sonra bir ters, bir düz, bir ters örerek devam ettim. Sıradaki iki ilmeğimi düz örerek kestim. Bir artırma yaptım. Bir ters, bir düz, bir ters örerek devam ediyoruz. Geldik şu ajurlu kısma, kesme yapacağım. Önce iki ilmeği düz örerek sola doğru kestim. Devamında bir artırma, daha sonra bir ters ilmek, bir de kenar ilmeğimi düz örerek sıramı tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra yine bütün ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Bakın bir düz, iki ters ördüm. Bir düz, bir ters, bir düz örerek devam ediyoruz. Evet, sıramı tamamladım. Modeli iki kez kurmuş olduğum bakın şöyle 4 sıradan oluşan güzel bir model. Modelin ilerlemiş halinde hemen size göstereyim. Böyle dursun. Bunu da daha önce hazırladım. Modelin ilerlemiş hali böyle olacak. Bakın arkadaşlar. Modelimiz zarif, güzel, şöyle gösterişli bir model. Dantel gibi görünüyor. Bu ipe de bence çok yakıştı. Ama istediğiniz iple de yapabilirsiniz. Bütün iplerinizde de yakışacağını düşünüyorum. Böyle ince ip kullanırsanız şal yapabilirsiniz. Bakın gayet güzel.
Modelin arka yüzü de bu şekilde. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde hepsinde kullanabileceğiniz harika bir model. Yelek, hırka, süveter, dediğim gibi etol, şal, atkı, bere hepsinde kullanabilirsiniz ama ona uygun ipler tercih edersiniz. Ben bugün dediğim gibi ince bir ip kullandım. Bunda da çok güzel, zarif şöyle kendini gösterdi. Beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.